Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere menekşeyi yapraktan nasıl çoğaltabiliriz onu göstermek istiyorum. Ben daha önce menekşeyi size göstermek için yapraktan çoğaltmıştım. Haziran ayı gibiydi çoğalttığımda. Onu da göstereyim hemen. Böyle. Ben 3 tane yaprak çoğaltmıştım. Dediğim gibi Haziran ayının başlarındaydı. Ortalama zaten filizlenme süresi 4 hafta civarında sürüyor. Yani 1 ay kadar sürüyor. Bu sizin bulunduğunuz ortama göre, iklime göre de değişkenlik gösterebiliyor. Benimkiler bu şekilde filizlendi. Yakından da göstermek istiyorum. Böyle. Bu yapraklar yavaş yavaş çürüyecek, yani bu görmüş olduğunuz filizler büyüdükçe buradaki yapraklar enerjisini kaybederek yavaşça çürüyecek. Zaten görmüş olduğunuz gibi sararmalar başladı. Ben buradaki menekşelerden çoğaltmıştım. Bu arada menekşe çoğaltma için en ideal aylar ilkbahar ayları. Ben dediğim gibi bunu Haziran'da çoğalttım size göstermek için, ama siz çoğaltma işlemini yaparken ilkbahar aylarında yaparsanız daha iyi olur. Ama bu normal aylarda, diğer aylarda da çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biraz daha riskli oluyor. Yani İlkbahar aylarındaki filizlenme oranına göre daha düşük oluyor, ama yine de denemekte fayda olduğunu düşünüyorum. İsterseniz şimdi uygulamalı olarak devam edelim. Şimdi ilk olarak yaprak seçimiyle başlamak istiyorum. Yaprak seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Yaprağımızın taze ve sağlıklı olması gerekiyor. Mesela böyle taze ve sağlıklı bir yaprak kullanabilirsiniz ya da bunun gibi bir yaprak kullanabilirsiniz. Yaprağınızda bu tür kesiklerin olması herhangi bir şekilde sorun teşkil etmiyor. Mesela bu tür kesikler varsa eğer bu tür yaprakları da kullanabilirsiniz. Ben daha önce kullandım, filizleniyor. Ama şunun gibi sararmalar varsa böyle bu tür yaprakları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bu tür yaprakları kullanabilirsiniz, böyle kesikler olanı. Hatta onu da göstermek istiyorum size. Mesela bunlarda kesikler vardı. Ben yaptım ama filizlendi. Siz de dilerseniz varsa böyle yapraklar, onları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yaprağın taze ve sağlıklı olması onun için yeterli olacaktır. Şimdi ben şu yapraklardan birisini almak istiyorum. Diyelim. Tekelli çekim yaptığım için biraz zor oluyor ama şimdiden hepinizden özür diliyorum. Mesela bu yaprağı almak istiyorum ben. Bıçak bir yardımıyla alabilirsiniz, makas yardımıyla alabilirsiniz. Keskin olmasına dikkat edin. Ben böyle hafif yatay bir şekilde kesiyorum. Şimdi bir tane yaprak alacağım. Çünkü ben daha önce birkaç tane video denemesi yaptım ve orada 4-5 tane yaprak almıştım zaten. O yüzden burada bir tane yaprak alacağım. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Hatta diğer yapraklarla birlikte. Şimdi ben böyle bir hazır torf kullanıyorum. Siz hazır torf kullanabilirsiniz. Hatta hazır torf kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hazır torflarda köklenme işlemi daha çabuk gerçekleşiyor. Bu yüzden siz de hazır torf kullanmanız daha iyi olur, daha yararlı olur köklenme işlemi için. İlk önce toprağımızı nemlendirmeniz gerekiyor. Benim şimdi toprağım nemli olduğu için nemlendirme yapmayacağım. Mesela bu şekilde. Bu kadar bir nemli olması bile onun için yeterli olacaktır. Böyle. Çok fazla bir nem olmasına gerek yok. Şimdi daha önceki almış olduğum yaprakları da göstereyim. Onlar da burada. Hepsini yatay bir şekilde kestim ben. Şimdi şöyle 2-3 santim kadar toprağın altında olması yeterli olacaktır. Mesela şu kadar. Böyle. Diğerlerini de yapalım. Böyle. Yani ucunun toprağa değmesi yeterli olacak. Bu şekilde. Böyle. Sizin imkanınız varsa biraz daha aralıklarla yapabilirsiniz bunu. Hatta şunu birazcık böyle daha aralıklı yapalım. Böyle. Zaten bu köklenme işlemi gerçekleştikten sonra, filiz verdikten sonra bunları ayırmanız gerekiyor. Şimdi bu kadar toprağın içerisine değmesi yeterli olacaktır. Ben bundan sonra bunu bir poşetin içerisine koyuyorum. Ben böyle bir buzdolabı poşeti kullandım. Siz dilerseniz normal poşet de kullanabilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi daha çabuk köklenmesi için. Seralama diyoruz biz buna. Daha çabuk köklenmesi için. Şimdi ben bunu kapatacağım. Ağzını bağlayacağım. Hemen. Böyle ağzını bağladıktan sonra buna kesinlikle hava delikleri açmanız gerekiyor. Mesela bu şekilde diyelim. Bıçağı batırarak hava delikleri açmanız gerekiyor. Ben daha önce buna 3 tane hava deliği açmıştım. Şu şekilde.
Siz de bu şekilde hava delikleri açmanız yeterli olacaktır mesela. Buradan hava girmesi gerekiyor. Ben buna 3 tane hava deliği açtım. Bundan sonra bunu yarı gölge bir ortamda beklettim ben. Siz dilerseniz yarı gölge veya gölge bir ortamda bekletebilirsiniz. Ama kesinlikle üzerine güneş değmemesi gerekiyor. Yani direkt güneş ışığından korumanız gerekiyor. Yarı gölge bir ortamda veya gölge bir ortamda ortalama 4 haftada çimleniyor. Yani ortalama 1 ay gibi bir sürede filizlenme gerçekleşiyor. Bu süre zarfında bu poşeti açarak toprağı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer toprak kurumuşsa sulamasını yapın. Nemli ise sulamasını yapmayın. Benim menekşe çoğaltma hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.